Bildiğiniz gibi House of the Dragon serisinin 3. sezonu 2 hafta sonra yayınlanıyor. 3. sezon yayınlanmadan önce dizide olup bitenleri sizler için baştan sona özetliyorum. Ayrıca bu tarz içerikleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Eğer abone olduysanız başlayalım. 7 Krallık'ta 100 yıllık Targaryen hükümdarlığı sonsuzca ilerlerken Kral Jaehaerys'in erkek varisi kalmayınca tahtın geleceği tehlikeye girer. Durum böyle olunca toplanan Büyük Konsey, ülkenin ilk kadın hükümdarı olmaya yaklaşan Prenses Rhaenys yerine onun erkek kuzeni Viserys'i yeni kral seçer. Yıllar geçer ve tahtta oturan Kral Viserys, hükümranlığını sürdürürken sarayda büyük bir doğum telaşı başlar. Kralın hamile eşi Kraliçe Aemma, tahtın geleceğini sağlama alacak bir erkek bebek dünyaya getirmek üzeredir. Kralın tek çocuğu olan Prenses Rhaenys ise ejderhası Syrex ile gökyüzünde süzülerek başkente döner ve saray hattının kasvetinden uzak, özgür ruhlu bir yaşam sürer. Saraydaki şenlikler ve turnuvalar son sürat devam ederken kraliçenin doğum sancıları başlar. Doğum odasında işler ters gidince kralın eli Otto Hightower ve şifacılar krala acı bir seçim sunar. Viserys doğacak erkek varisi kurtarmak adına eşinin fida edilmesini onaylar. Yaşanan acı operasyonun ardından kraliçe Aemma hayatını kaybeder. Ancak uğruna her şeyin feda edildiği erkek bebek de sadece birkaç saat yaşayabilir. Saray yasa boğulmuşken Kral Viserys'in kardeşi, Altın Yüzük Komutanı ve Ejderha Taşı'nın gözüpek prensi Daemon şehirdeki bir genel evde arkadaşlarıyla içki masasına oturur. Daemon ölen bebek için bir günlük varis diyerek alaycı bir kadeh kaldırır ve bu saygısızlık saray casusları vasıtasıyla anında kralın kulağına gider. Kardeşinin bu hadsizliğine öfkelenen Kral Viserys, Daemon'u huzuruna çağırarak onu başkentten sürer. Tahtın sahipsiz kalmaması adına radikal bir karar alan kral, kızı Rhaenyra'yı 7 krallıkın resmi veliahtı ilan eder. Tüm lordlar demir tahtın önünde diz çökerek genç prensese sadakat yemin ederken Daemon ise ejderhası Caraxes'e atlayıp başkenti terk eder. Bölümün final sahnesinde ise Kral Viserys kızı Rhaenyra'yı gizli bir odaya götürür. Kral Fatih dedelerinden kalan ve nesilden nesil aktarılan o büyük gizemi yaklaşan kışa ve karanlığa karşı dünyaya sadece demir tahtta oturan bir Targaryen'in kurtarabileceğini anlatan Buz ve Ateşin şarkısı kehanetini kızına fısıldar. Kraliçenin ölümünün üzerinden 6 ay geçmesine rağmen saraydaki sular durulmaz. Basamaklar Adası'ndaki deniz ticaret yolları yengeç besleyen lakaplı hain bir amiral tarafından ele geçirilmiştir. Kralın eli ve saraydaki en sinsi hamlelerin mimarı Otto Hightower, konsey toplantısında bu konuyu geçiştirmeye çalışırken krallığın donanma komutanı Lord Corlys Velaryon duruma sert tepki gösterir. Konseyin bu umursamaz tavrı sürerken Otto el altından kendi kızını yas tutan kralın odasına göndermeye başlar. Genç kız babasının emriyle krala teselli verirken saraydaki dengeleri değiştirecek bir yakınlaşmanın temelleri atılır. Sarayda binbir farklı entrika dönerken ejderha taşından gelen acı bir haber konseyi karıştırır. Başkentten sürülen Daemon kaleyi işgal etmiş ve yanına aldığı altın yüzük askerleriyle krallığa meydan okumuştur. Üstelik ölen bebeğin yatağına koyulması gereken ejderha yumurtasını da çalarak kendi gayrimeşru çocuğunu doğuracağını iddia ettiği sevgilisi Mysaeria'yı vereceğini ilan eder. Bu hadsizlik bardağı taşıran son damla olur ve Otto liderliğindeki krallık askerleri yumurtayı geri almak adına ejderha taşının sisli surlarına çıkarma yapar. İki ordu karşı karşıya gelip kılıçlar çekilmek üzereyken Daemon ejderhası Caraxes ile havada süzülerek gövde gösterisi yapar. Durum böyle olunca Otto ve askerleri geri adım atmak zorunda kalır. Tam bu kör düğüm anında gökyüzünden süzülen bir diğer ejderha Syrex tüm dengeleri alt üst eder. Babasından habersizce ejderha taşına uçan Prenses Rhaenyra cesurca Daemon'un karşısına dikilir ve amcasına lafı hiç dolandırmadan meydan okuyan genç prenses eğer birini öldürmek istiyorsa ilk olarak kendisini öldürmesini söyler. Rhaenyra'nın bu gözü pek çıkışı karşısında geri adım atan Daemon çaldığı ejderha yumurtasını yeğenine teslim ederek geri çekilir. Bölümün final sahnesinde ise kral herkesin merakla beklediği yeni evlilik kararını açıklar. Herkes Corlys'in küçük kızıyla evlenmesini beklerken kral Alicent ile evleneceğini ilan eder. Bu karar üzerine ihanete uğradığını düşünen Lord Corlys toplantıyı terk eder ve gizlice sürgündeki Daemon ile buluşarak Basamaklar Adası'nda krala karşı ortak bir savaş başlatma kararı alır. Aradan geçen 3 yılda Alicent krala Aegon isminde bir erkek evlat vermiş, üstelik ikincisine de hamile kalmıştır. Haliyle saraydaki tüm lordlar kralın Rhaenyra'yı azledip küçük Aegon'u yeni veliaht yapacağını konuşmaya başlar. Prens Aegon'un 2. yaş günü şerefine krallık ormanında devasa bir av şenliği düzenlenir. Av sırasında Otto kralın aklına girip tahtın gerçek varisinin Aegon olması gerektiğini fısıldarken lordlar da Rhaenyra ile evlenmek için sıraya girer. Kendisini sadece bir damızlık gibi gören bu sistemden tiksinen Rhaenyra atına atlayıp ormanın derinliklerine kaçar. Onun peşinden giden koruması Sir Criston Cole genç prensesi ormanda bir yaban domuzunu saldırısından son anda kurtarır. Ormanda avcılar krallığın simgesi olan beyaz geyiği ararken av partisi kralın sıradan bir geyiği hançerlemesiyle sönük bir şekilde sonlanır. Ancak ertesi sabah beyaz geyik ormanda doğrudan Rhaenyra ve Criston'un karşısına çıkar. Rhaenyra asil hayvana dokunulmasını yasaklayarak onu serbest bırakır ve taht
tahtın ilahi olarak hala kendi hakkı olduğunu sessizce kanıtlar. Saraya döndüklerinde Kral Viserys kızının üzerindeki baskıyı azaltmak için ona evleneceği kişiyi kendisine seçebileceğini söyler ve veliahtlığının arkasında sonuna kadar duracağını söyler. Bu sırada Basamaklar Adası'ndaki savaş tam bir bataklığa dönüşmüştür. Lord Corlys ve Daemon yengeç besleyenin mağaralara gizlenen ordusuna karşı ağır kayıplar vermektedir. Kralın gönderdiği yardım mektubunu alan Daemon abisinden yardım almayı gururunu yediremez ve çılgına döner. Bölümün final sahnesinde ise Daemon tek başına sahile giderek teslim olmuş gibi yapar. Düşman askerleri mağaralardan çıkıp etrafını sardığı anda Velaryon ordusu ve denizci Sir Lyonor Velaryon kendi ejderhası Sea Smoke ile gökyüzünden baskın yapar. Çıkan devasa karmaşada Daemon kaçmaya çalışan yengeç besleyeni mağaralarda yakalar ve bizimki hain amiralin ikiye bölünmüş kanlı cesedini tek parça halinde sahile sürükleyerek savaşı tek başına kazandığını tüm krallığa ilan eder. Basamaklar Adası'ndaki zaferin ardından başkente dönen Daemon kazandığı tahta sadakat yemini ederek tacını abisi Kral Viserys'e teslim eder. İki kardeş arasındaki buzlar erirken Prenses Rhaenyra ise ülkeyi gezip kendine eş adayı aramaktan bıkmış bir halde saraya döner. O gece Daemon yeğeni Rhaenyra'yı gizli geçitlerden geçirerek erkek kıyafetleriyle gizlice şehrin arka sokaklarına ve bir genel eve götürür. Amacının prensese saray duvarlarının dışındaki özgürlüğü ve arzunun sınırlarını göstermek olduğunu söyleyen Daemon Rhaenyra ile yakınlaşır. Ancak son anda amca olmanın getirdiği vicdan azabıyla prensesi orada bırakıp karanlıkta kaybolur. Saray duvarları arasına tek başına dönen Rhaenyra yaşadığı heyecanın da etkisiyle odasının önünde nöbet tutan koruması Sir Criston Cole'u baştan çıkartır. Ki o gece kraliyet yeminlerini ve kurallarını yıkarak birlikte olurlar. Ancak ertesi sabah saray casusları Daemon ve Rhaenyra'nın genel evdeki gizli buluşmasını kralın eli Otto Hightower'a uçurur. Otto bu skandalı kızını veliahtlığını bitirmek için büyük bir fırsat bilerek doğrudan kralı yetiştirir. Kral Viserys duydukları karşısında çılgına dönse de Otto'nun bu hamlesinin arkasındaki sinsi amacı ve kendi torununun tahta geçirme planını fark eder. Kral Rhaenyra'nın bekaretini kontrol etmesi için gizlice bir şifacı gönderirken kızının adının temiz kalması adına ona kesin bir emir verir. Rhaenyra krallığın donanma gücünü elinde tutan Lord Corlys'in oğlu Lyonor Velaryon ile evlenmek zorundadır. Bölümün final sahnesinde ise kral saraydaki en büyük temizliği yapar ve kızının arkasından iş çevirdiğini ve tahtı kendi soyuna geçirmek için fırsat kolladığını anlayan kralın eli Otto Hightower'ı görevden azlederek saraydan sürer. Ancak bu sırada saray müneccimi Larry Strong, kraliçe Alicent'ın yanına giderek Rhaenyra'nın o gece Criston Cole ile birlikte olduğunu ve kralın bunu örtbas etmek için gizli bir çay hazırlattığını fısıldayarak yeni bir savaşın fitilini ateşler. Bu bölüme geçtiğimizde Kral Viserys kızının düğün ittifakını tamamlamak adına donanmanın merkezi Driftmark Kalesi'ne bizzat gider. Yapılan müzakerelerde Rhaenyra ve Lyannor'ın evlenmesi konusunda anlaşma sağlanır. Ancak bir şart vardır. Doğacak çocuklar Velaryon soyadını taşıyacak, tahta çıktıklarında ise isimleri Targaryen olarak değişecektir. Bu sırada Lyannor'ın erkek sevgilisi Joffrey Lonmouth ile Rhaenyra'nın eski sevgilisi Sir Criston Cole saray koridorlarında sessizce karşı karşıya gelir. Criston prensese birlikte kaçıp özgürce yaşamayı teklif etse de Rhaenyra'nın tahtı bırakmak istememesi üzerine gururu kırılır ve sarayda büyük bir öfkeyle dolaşmaya başlar. Başkentte iki hanedanın birleşimi şerefine devasa bir hoş geldin ziyafeti verilir ve herkes masadaki yerini almışken görevden alınan babasının intikamını almak isteyen Kraliçe Alicent Hightower salona girer. Alicent, Hightower hanedanının savaş ilanını simgeleyen parlak yeşil bir elbiseyle yürüyerek kralın konuşmasını böler ve saraydaki tüm lordlara tarafını açıkça belli eder. Tam o sırada sürgünden gizlice dönen Daemon da masaya oturarak yeğeni Rhaenyra'ya kur yapmaya devam eder. Eğlence son sürat sürerken Joffrey Lonmouth Criston Cole'un yanına gidip ikisinin de gizli sevgililer olduğunu bildiğini fısıldayarak bir nevi ortaklık teklif eder. Bu sırrın ortaya çıkmasıyla zaten patlamaya hazır bir bomba olan Criston Cole tamamen çileden çıkar. Bölümün final sahnesinde ise Criston ziyafet salonunun ortasında Joffrey'e saldırır ve tüm davetlilerin çığlıkları arasında adamın yüzünü yumruklarıyla parçalayarak onu oracıkta öldürür. Yaşanan kanlı vahşetin ardından tören iptal edilir. Bu sırada Rhaenyra ve Lyanor boşalan salonda yerdeki taze kanların arasında ağlayarak apar topar evlendirilir. Kral Viserys tören biter bitmez burun kanamasıyla yere yığılırken saray bahçesinde işlediği suç yüzünden intihar etmek üzere olan Criston Cole'un elini Kraliçe Alicent tutar ve onu kendi koruması yaparak Yeşiller İttifakı'nın en ölümcül silahını kuşanır. Bir sonraki bölüme geçtiğimizde aradan tam 10 yıl geçmiş ve saraydaki dengeler tamamen alt üst olmuştur. Prenses Rhaenyra 3. çocuğu Joffrey'i dünyaya getirir ancak doğan tüm çocukların saçları resmi eşi Lyanor gibi gümüş rengi değil, koruması Sir Harwin Strong gibi kapkaradır. Durum böyle olunca Kraliçe Alicent bu gayrimeşru çocukların tahtı gasp edeceğini her fırsatta kralın yüzüne vurur. Rhaenyra dedikoduların önünü kesmek adına büyük oğlu Jacaerys ile Alicent'ın kızı Helenna'yı evlendirmeyi teklif etse de kraliçe bu teklifi sertçe reddeder. Saraydaki bu soy tartışması ejderha çukurundaki eğitim alanına da sıçrar ve Alicent'ın ejderhasız oğlu Aemond, Rhaenyra'nın çocukları tarafından acımasızca alay konusu edilir. Bu sırada kraliyet muhafızlarının başındaki Sir Harwin Strong, çocukları korumak adına Criston Cole ile yumruk yumruğa kavga edince saraydaki pişlik dedikoduları ayyuya çıkar. Durumu toparlamak isteyen kralın yeni sağ kolu, oğlunun bu hatası yüzünden istifasını sunar ancak kral bunu reddederek sadece Harwin'in Harbiye Kalesi'ne gönderilmesine izin verir. Yaşanan bu gerginliklerden bulanan Rhaenyra, ailesini ve çocuklarını korumak adına
adına başkenti terk edip ejderha taşına taşınma kararı alır. Ancak saray müneccimi Larry Strong, Kraliçe Alicent'ın "keşke babam Otto yeniden yanımda olsaydı" sistemini emir kabul ederek kendi babası Lionel ve kardeşi Harvey'nin bulunduğu Harbiye Kalesi'ni gizlice ateşe verdirir. Dardeniz'in karşı yakasındaki Pentos'ta ise Daemon ve hamile eşi Laena ejderhalarıyla gökyüzünde devasa bir yaşam sürmektedir. Bölümün final sahnesinde ise Lyana'nın doğumu başlar ancak bebek bir türlü dışarı çıkamaz. Tıpkı yıllar önce Emma'nın yaşadığı gibi ölümcül bir seçimle karşı karşıya kalan Lyanna bir atakta acı içinde ölmek yerine bir ejderha binicisi gibi ölmeyi seçer. Genç kadın sürünerek devasa ejderhası Vhagar'ın karşısına dikilir ve ağlayarak Dracarys emrini fısıldar. Vhagar'ın alevleri arasında can veren eşinin küllerine bakan Daemon arkasında bıraktığı trajediyle baş başa kalır. Lyanna'nın ani ve trajik ölümünün ardından tüm hanedan üyeleri cenaze töreni için deniz klanının merkezi Driftmark adasında bir araya gelir. Yıllar sonra karşılaşan Rhaenyra ve Daemon arasındaki eski kıvılcımlar yeniden alevlenirken saraydaki çocukların arkasındaki nefret ise patlama noktasına gelir. O gece Alicent'ın ejderhası oğlu Prens Aemond gizlice sahile iner ve ölen Lyanna'nın arkasında bıraktığı dünyanın en büyük, en yaşlı ejderhası Vhagar'ın karşısına dikilir. Üstün bir cesaret göstererek devasa ejderhaya binen ve onu evcilleştirmeyi başaran Aemond, gökyüzünde attığı turun ardından kaleden içeri zafer kazanmış bir eda ile girer. Annelerin ejderhasının çalındığını düşünen Rhaenyra'nın çocukları kalenin ambarında Aemond'un önünü keser. Sözlü sataşmalar anında kanlı bir kavgaya dönüşür ve Aemond kuzenlerine piç diye haykırarak onları acımasızca yumruklarken Lucerys yerden kaptığı hançerle hamle yaparak Aemond'un sol gözünü tamamen kör eder. Kaleyi ayağa kaldıran bu kanlı vahşetin ardından tüm aile kralın huzurunda toplanır. Kraliçe Alicent oğlunun kör edilen gözüne karşılık Lucerys'in de gözünün sökülmesini talep ederek çılgına döner. Kral Viserys bu vahşi isteği sertçe reddedip soy tartışmalarını tamamen yasaklayınca Alicent kralın belindeki hükümdar hançerini kapıp Rhaenyra'nın üzerine atılır. İki kadın salonun ortasında boğuşurken Alicent'ın hançeri Rhaenyra'nın kolunu derin bir şekilde yaralar. Yaşanan bu geri dönülmez parçalanmanın ardından yeşiller ve siyahlar saflarını tamamen netleştirmiştir. Rhaenyra, Alicent ve onun arkasındaki Hightower ittifakına karşı elini güçlendirmek adına amcası Daemon ile evlenmek zorunda olduğunu anlar. Bölümün final sahnesinde iki aşık Valyria geleneklerine göre kanlarını birbirine karıştırarak gizlice evlenirler. Ancak önlerindeki en büyük engel olan Rhaenyra'nın resmi kocası Lyonel Velaryon, Daemon'un planıyla kalede bir suikasta kurban gitmiş gibi gösterilir. Herkes Daemon'un yanan cesedini ağlarken saçlarını kazıtan genç adam sevgilisiyle birlikte bir kayığa atlayıp Dardeniz'in karşı yakasına özgürlüğe doğru kürek çeker. Aradan 6 yıl daha geçer ve Kral Viserys artık yatağa bağımlı, çürüyen vücuduyla ölüm döşeğindedir. Driftmark Lordu Corlys Velaryon, Basamaklar Adası'ndaki bir deniz savaşında ağır yaralanınca akıllara tek bir soru gelir. Akıntı tahtının yeni sahibi kim olacak? Lord Corlys'in kardeşi Waemond, Rhaenyra'nın çocuklarının piç olduğunu haykırarak tahtın kendi hakkı olduğunu iddia eder ve konuyu başkentteki Kraliçe Alicent ile babası Otto Hightower'ın kurduğu konseye taşır. Çocukların haklarını korumak isteyen Prenses Rhaenyra ve eşi Daemon yıllar sonra yeniden başkente saray koridorlarına dönmek zorunda kalırlar. Kraliyet salonunda kurulan mahkemede Otto Hightower tahtta oturmakta ve Waemond'un lehine karar vermeye hazırlanmaktadır. Tam bu sırada salonun kapıları ardına kadar açılır ve acılar içindeki Kral Viserys maske yüzü ve bastonuyla kalan son gücünü toplayarak demir tahta doğru yürür. Kızının hakkını yedirmemek için tacıyla tahtına oturan yaşlı kral, akıntı tahtının meşru varisinin Lucerys olduğunu tüm krallığa ilan eder. Bu karar üzerine çılgına dönen Waemond Velaryon, kralın gözünün içine bakarak çocukların piç, Rhaenyra'nın ise bir fahiş olduğunu haykırır. Kral tam adamın dilinin kesilmesini emretmişken Daemon arkadan kılıcıyla yaklaşarak Waemond'un kafasının üst kısmını tek bir hamlede uçurur ve dilini tutabilirdi diyerek acil bir şekilde yerine döner. O akşam kralın isteğiyle tüm aile son kez ortak bir akşam yemeğinde buluşur ve Viserys maskesini çıkarıp çürümüş yüzünü göstererek herkesi barışa davet eder. Ancak o gece odasına çekildiğinde acıları dayanılmaz bir raddeye ulaşır ve bölümün final sahnesinde yatağında can çekişen kralın yanına Kraliçe Alicent gelir. Viserys karşısındakini kızı Rhaenyra zannederek yıllar önce fısıldadığı o büyük buz ve ateşin şarkısı kehanetini ve dünyayı kurtaracak olan Aegon'dan bahsettiğini mırıldanır. Kralın kendi oğlu Aegon'u tahta geçirmek istediğini sanan Alicent, bu yanlış anlaşılmanın verdiği büyük şokla odadan çıkarken Kral Viserys son nefesini vererek hayata gözlerini yumar. Kral Viserys'in ölümünün ardından sarayda tam bir sıkı yönetim ilan edilir ve Kraliçe Alicent kralın son nefesinde kendi oğlu Aegon'u tahta varis gösterdiğini Otto Hightower'a anlatınca Yeşiller kanadı gizlice toplanarak Yeşil Konseyi kurar. Konsey toplantısında kralın ölümünün halktan gizlenmesine ve Rhaenyra'ya biat edebilecek tüm lordların zindanlara atılmasına karar verilir. Bu plana karşı çıkan Hazine Müsteşarı Lord Lyman, masada Criston Cole tarafından tek bir hamleyle kafası masaya vurularak öldürülür. Ancak ortalıkta büyük bir sorun vardır. Demir tahtın yeni sahibi ilan edilecek olan Prens Aegon ortalıkta yoktur ve şehrin arka sokaklarındaki bataklıklarda kaybolmuştur. Otto ve Criston Cole, prensi bulmak adına başkentin altını üstüne getirmek için ayrı kollar halinde harekete geçer. Aegon şehrin en kuytu genel evlerinden birinde sızmış halde bulunur ve zorla saraya getirilir. Genç prens kral olmak istemediğini, babasının kendisini hiçbir zaman sevmediğini söylese de eline tutuşturulan Fatih Targaryen'in şanlı kılıcı ve başına takılan taç fikri aklını çelmeye başarır. Bu sırada sarayda rehin tutulan Prenses Rhaenys, casus Loris Strong'un yarattığı karmaşadan faydalanarak gizlice ejderha çukuruna
çukurun altındaki mazenlere sızmayı başarır. Başkentteki devasa tapınakta binlerce halkın önünde Aegon'un krallık tacı takılır ve yeşiller zafer çığlıkları atar. Bölümün final sahnesinde bu sahte kutlama töreni büyük bir gürültüyle yarıda kesilir. Rhaenys tapınağın taş zeminini devasa ejderhası Meleys ile havaya uçurarak tören alanının tam ortasından fırlar. Yüzlerce insan etrafa savrulup can verirken Rhaenys ejderhasının sırtında demir tahtı çalan sahte kral Aegon ve kraliçe Alicent'ın tam karşısına dikilir. Ejderha Meleys ağzını açıp kükreyerek ölüm saçmaya hazırken Rhaenys akıllıca bir hamleyle alev emri vermez. Sadece düşmanlarının gözlerinin içine bakarak krallığa savaşın geldiğini haber verir ve ejderha taşına doğru hızla gözden kaybolur. Prenses Rhaenys'in ejderha taşına ulaşmasıyla acı haber saraya bomba gibi düşer. Kral Viserys ölmüş, demir taht yeşiller tarafından gasp edilmiş ve Aegon taç giymiştir. Bu şok gelişmenin ardından yaşanan büyük stres sebebiyle Prenses Rhaenyra erken doğum sancılarıyla kıvranmaya başlar ve ölü bir bebek dünyaya getirir. Saray yasa boğulmuşken Daemon anında savaş hazırlıklarına başlar ve muhafızları toplayarak sadakat yemin ettirir. Bebeğinin cenaze töreninde Ser Eric başkentten çaldığı Kral Viserys'in gerçek hükümdarlık tacını getirerek Rhaenyra'nın önünde diz çöker. Daemon tacı eşinin başına takarak onu siyahlar kanadının meşru kraliçesi ilan eder. Savaş konseyinde harita etrafında toplanan siyahlar hangi hanedanların kendilerine sadık kalacağını tartışır. Otto Hightower barış şartlarını içeren mühürlü bir kağıtla ejderha taşı surlarına çıkarma yapar. Aegon'un biat edilmesi karşılığında çocuklarına yüksek ünvanlar vaat etmektedir. Daemon kılıcını çekip Otto'nun kellesini uçurmak üzereyken kraliçe Rhaenyra araya girerek krallığı kan gölüne çevirmemek adına babasının Buz ve Ateşin şarkısı kehanetini hatırlar ve barış teklifini değerlendireceğini söyleyerek Otto'yu geri gönderir. Bu yumuşak tavır üzerine çılgına dönen Daemon kraliçenin boğazına yapışarak güç karşısında geri adım atmamasını söyler ve ejderha mahzenlerine inip sahipsiz devasa ejderha Vermithra Vaelria deliğinde şarkılar fısıldayarak yeni biniciler aramaya başlar. Kraliçe Rhaenyra lordların sadakat yeminini tazelemek adına büyük oğlunu kuzeye, küçük oğlunu ise Fırtınaburnu Kalesi'ne elçi olarak gönderir. Küçük oğlu ejderhası Errex ile fırtınalı gökyüzünü aşarak kaleye vardığında kalede yeşillerin ölümcül prensi Aemond ve devasa ejderhası Vhagar'ın olduğunu görerek dehşete düşer. Lord Boros, Aegon'un kendisiyle evlilik ittifakı kurduğunu söyleyerek siyahların mektubunu reddeder ve küçük prensi kaleden kovar. Bölümün final sahnesinde ise fırtınalı gökyüzünde korkunç bir ejderha avı başlar. Aemond, Lucerys'i korkutmak adına Vhagar ile peşine düşer ancak genç Errex panikleyerek Vhagar'ın suratına ateş püskürtür. Bu hamle üzerine tamamen kontrolden çıkan dünyanın en yaşlı ejderhası Vhagar, birincisi Aemond'un hayır dur çığlıklarını aldırmadan tek bir devasa ısırıkla küçük Errex'i ve üzerindeki Lucerys'i gökyüzünde paramparça ederek fırtınalı denizin karanlığına gömer. Acı haberi konsey odasında Daemon'dan alan Rhaenyra gözlerindeki yaşları silerek kameraya doğru döner ve barış umutlarının bittiğini gösteren intikam ateşiyle yanan o ölümcül bakışını fırlatır. Lucerys'in fırtınalı sularda can vermesiyle ejderha taşı tam bir infial yerine döner. Evladının acısıyla yanan kraliçe Rhaenyra sahile inip oğlunun ve ejderhasının kıyıya vuran kalıntılarını kendi elleriyle toplar ve saraya döndüğünde konsey masasına tek bir emir fırlatır. Prenses Aemond'u istiyor. Bu intikam yemininin üzerine Daemon başkentteki eski bağlantılarını devreye sokmak adına gizlice kral çıkarmasına sızar. Şehrin altını üstüne getirerek altın yüzük muhafızlarından kan lakaplı bir haini ve saraydaki fare avcısı peyniri parayla tutar. Daemon'un bu iki katili emri nettir. Eğer Aemond'u bulamazlarsa yeşillerin bir diğer erkek evladının kellesini alacaklardır. Bu sırada başkentte sahte kral Aegon konsey toplantılarında lordlara yüksek perdeden emirler yağdırmakta ve sinsi dedikoduların önünü kesmek adına halka sahte yardımlar dağıtmaktadır. Ancak sarayın koridorları geceleri tam bir ölüm sessizliğine bürünür. Fare avcısı Peynir sarayın gizli geçitlerini avucun içi gibi bildiğinden muhafız Kan ile birlikte kraliyet ailesinin yatak odalarının bulunduğu üst katlara sızmayı başarır. İkili hedefledikleri Prens Aemond'u bulamazlar. Ancak onun yerine Kraliçe Helena'nın ve küçük ikiz prenslerin uyuduğu odaya dalarak hançerlerini çekerler. Katiller karanlık odada birbirinin aynısı olan çocuklardan hangisinin erkek varis prens Jaehaerys olduğunu anlamayınca Kraliçe Helena'yı hançer zoruyla tehdit eder. Korkudan dona kalan talihsiz kraliçe fışkırarak erkek evladının yatağını işaret etmek zorunda kalır. Bölümün final sahnesinde ise tarihin en kanlı ve en vahşi saray suikastlerinden biri gerçekleşir. Katiller küçük prensin kafasını yatağında kıtır kıtır keserken Kraliçe Helena kucağına aldığı küçük kızıyla birlikte geceliği kan içinde koridorlara fırlar. Dehşet içinde annesini Criston Cole ile aynı yatakta yakalar ve sadece oğlanı öldürdüler diyerek yere yığılırken saray çamları yaklaşan büyük kıyameti tüm şehre ilan eder. Bir sonraki bölüme geçtiğimizde küçük prensin kafasının kesilmesi başkenti tam bir kaos alanına çevirir. Kral odasındaki krallık maketlerini tekmeleyerek öfke krizleri geçirirken Otto bu trajediyi siyahların aleyhine bir propaganda malzemesine dönüştürür. Çocuğun kanlı cesedi halkın gözü önünde sokak sokak gezdirilirken tellallar zalim Rhaenyra'nın eseri diye haykırır. Saray muhafızları şehirdeki tüm fare avcılarını yakalayıp surlara asınca halkın yeşillere olan öfkesi de tırmanır. Bu sırada yakalanan katil Kan işkence altında suç ortağının saraydaki fare avcısı Peynir olduğunu ve arkalarındaki ismin Daemon olduğunu itiraf eder. Ejderha taşında ise Rhaenyra habersizce yapılan bu vahşi suikastı öğrendiğinde çılgına döner. Daemon ile yüzleşen kraliçe bu hamlenin taht iddiasını lekelediğini söyleyerek amcasını ağır sözlerle suçlar. Aralarındaki büyük kavganın ardından Daemon ejderhasını atlayıp kaleyi terk eder. Tam
Tam bu sırada yeşillerin planı devreye girer. Criston Cole, Rhaenyra'nın koruması Eric'in ikiz kardeşi Arik'i siyahların kalesine sızıp kraliçeyi öldürmesi için görevlendirmiştir. İkiz olmanın avantajını kullanan Arik, ejderha taşının muhafızlarını atlatarak kraliçenin yatak odasına kadar girmeyi başarır. Tam hançerini çekeceği sırada odadan içeri giren gerçek koruma Eric, kardeşinin hain hamlesini görür ve birbirinin tıpatıp aynısı olan iki kardeş oda ortasında ölümcül bir kılıç düellosuna tutuşur. Rhaenyra dehşet içinde köşesinden dövüşü izlerken iki kardeş birbirini acımasızca yaralar ve Eric ikiz kardeşi Arik'i kılıcıyla yere serer. Kendi elleriyle canından bir parçayı öldürmenin verdiği vicdan azabı ve acıya dayanamayan sadık koruma Eric, kraliçesinin gözler önünde kendi kılıcının üzerine atlayarak intihar eder ve odanın zemini iki kardeşin taze kanıyla kaplanır. Nehir diyarının kadim düşmanları Bracken ve Blackwood hanedanları taht kavgasını fırsat vererek sınır davası yüzünden karşı karşıya gelir. Lafları hiç dolandırmayan iki tarafın tartışması anında kanlı bir muharebeye dönüşür. Binlerce askerin öldüğü ve arkada yanan bir değirmenin kaldığı bu kıyım, savaşın artık topyekün bir şekilde halka sıçradığının ilk kanıtı olur. Bu sırada başkentten ayrılan Daemon, devasa Harrenhal Kalesi'ne tek başına çıkarma yapar. Kalenin sahibi Sir Simon Strong hiç direnmeden diz çökerek kaleyi siyahlara teslim eder. Ancak Daemon, lanetli kalenin koridorlarında yürürken gizemli rüyalar ve geçmişin hayaletleriyle boğuşmaya başlar. Ejderha taşında ise Rhaenyra tarafların daha fazla kan dökmesini engellemek adına son bir çare aramaktadır. Beyaz Solucan lakaplı sinsi sevgilisi, Visarya'nın saraydaki gizli geçitleri ve bağlantıları bildiğini fark eden kraliçe, tehlikeli bir plan hazırlar. Rhaenyra bir rahibe kılığına girerek Yeşillerin kontrolündeki başkentte kral çıkarmasına gizlice sızmayı başarır. Şehrin büyük tapınağında dua eden kraliçe Alicent'ın tam arkasından yaklaşarak hançerini çeker ve eski dostunun karşısına dikilir. İki eski dost, tapınağın loş ışığında yüzleşerek savaşı durdurmanın yollarını konuşur. Rhaenyra, Alicent'a babasının son nefesinde bahsettiği ismin kendi oğlu Aegon değil, Fatih Aegon'un o meşhur rüyası ve kehaneti olduğunu açıkça anlatır. Bölümün final sahnesinde Alicent duyduğu bu mikro detayda sarsılır ve tahtı yanlışlıkla kendi oğluna verdiğini, tüm bu kanlı savaşın devasa bir hata üzerine kurulduğunu dehşetle fark eder. Ancak gururundan ve oğullarının canından vazgeçemeyen Alicent artık çok geç diyerek Rhaenyra'nın barış teklifini reddeder ve kraliçeyi tapınakta kaderiyle baş başa bırakıp uzaklaşır. Criston Cole, siyahların ittifak kalesi Rook's Rest'i kuşatmak adına ordusuyla harekete geçer. Kalenin düşeceğini anlayan Siyahlar Konseyi acilen bir ejderha binicisi gönderme kararı alır. Kraliçe Rhaenyra yerine gönüllü olan Prenses Rhaenys, devasa ejderhası Meleys ile gökyüzüne havalanır. Ancak bu kuşatma aslında Yeşillerin kurduğu ölümcül bir tuzaktır. Prens Aemond ve dünyanın en büyük ejderhası Vhagar ormanda gizlenmiş, siyahların ejderhasını avlamak için beklemektedir. Tam o sırada savaşa alkollü ve habersizce dahil olan Kral Aegon da kendi ejderhası Sanfra ile savaş alanının tam ortasından fırlar. Gökyüzünde 3 ejderhanın kanlı savaşa başlar. Rhaenys ve Meleys, tecrübesiz Kral Aegon ile Sanfra'yı havada hırpalayarak ağır yaralar. Tam bu sırada gizlendiği yerden çıkan Aemond, abisinin de orada olmasını aldırmadan Vhagar'a alev emri verir. Vhagar'ın devasa alevleri hem Meleys'i hem de kralın ejderhası Sanfra'yı vurur. Sahte Kral Aegon ve altın ejderhası yanarak ormanın derinliklerine çakılır. Rhaenys geri çekilmek yerine cesurca Vhagar'ın üzerine yürür ve iki dev yaratık bulutların arasında birbirini parçalamaya başlar. Meleys yaşlı Vhagar'ı yere düşürmeyi başarsa da zafer uzun sürmez. Havada süzülen Rhaenys ve Meleys kalenin burçları üzerinden geçerken aşağıda pusuda bekleyen devasa Vhagar aniden yukarı fırlar. Vhagar tek bir ölümcül hamleyle Meleys'in boğazını dişleriyle koparır ve ejderhanın can vermesiyle Rhaenys gökyüzünden taş gibi düşerek kalenin kalıntıları arasında can verir. Savaş bittiğinde Criston Cole dumanların tüttüğü ormanlık alana girdiğinde Prens Aemond'un kılıcını çekmiş, yerde ağır yanıklar içinde can çekişen abisi Aegon ve ölmek üzere olan ejderhası Sanfra'nın başında sessizce dikilirken bulur. Kraliyet ordusu Rook's Rest'teki kanlı zaferin ardından başkente zafer çığlıklarıyla döner. Ancak Criston Cole'un şehre getirdiği şey tam bir fiyaskodur. Ölen ejderha Meleys'in devasa kafası bir savaş ganimeti gibi sokaklarda gezdirilirken açlıkla boğuşan halk bu durumu uğursuzluk ve ölümün ayak sesleri olarak görür. Saray olasında ise durum daha da vahimdir. Vücudu tamamen kömür gibi yanmış, zırhı etine kaynamış olan Kral Aegon yatağında koma halinde can çekişmektedir. Konsey acilen toplanır. Otto'nun yokluğunda krallığı yönetecek bir vekil seçilmelidir. Kraliçe Alicent kendi tecrübesine güvenerek bu göreve talip olsa da konseydeki erkek lordlar ejderha gücüne sahip olan Prens Aemond'u vekil kral ilan ederek Alicent'ı tamamen saf dışı bırakır. Ejderha taşında ise Prenses Rhaenys'in kaybı konseyi tam bir umutsuzluğa sürükler. Siyahların artık yeşillerin devasa ejderhası Vhagar'a karşı koyacak bir gücü kalmamıştır. Üstelik hanedan üyesi binicilerin sayısı da tükenmiştir. Bu sırada Harrenhal'da olan Daemon, nehir lordlarını kendi bayrağı altında toplamak için şiddete başvurur. Ancak kalesinde gördüğü kabuslar ve ölen yeğeni Lucerys'in hayali yüzünden akıl sağlığını kaybetme noktasına gelir. Ejderha taşında oğullarıyla baş başa kalan Kraliçe Rhaenyra ise büyük oğlu Jacaerys ile birlikte sinsi ama dahice bir plan hazırlar. Siyahların elinde birincisi olmayan iki devasa ejderha mevcuttur. Vermithor ve Silverwing. Jacaerys annesine krallıktaki diğer soylu hanedanların geçmişini incelediklerini fısıldar. Valyria kanı taşıyan ancak gayrimeşru doğdukları için saray dışına itilen Targaryen piçleri ve melez soylar mevcuttur. Rhaenyra lafı hiç dolandırmadan krallık kurallarını yıkmaya karar verir. Eğer saf kan biniciler bittiyse
de ejderhaları evcilleştirmesi için bu gayrimeşru piçleri ejderha taşına çağıracak ve tarihin gidişatını tamamen değiştirecektir. Vekil olan Kral Aemond, başkentin kapılarını tamamen kapatarak şehre gıda girişini engeller. Durum böyle olunca halk açlıktan kırılmaya başlar. Siyahlar tarafında ise Kraliçe Rhaenyra, krallığın en gizemli ejderhası olan Sea Smoke için soylu bir binici aramaktadır. Saray muhafızlarının komutanı Sir Stephen bu göreve talip olur ancak mahzenlere indiğinde Sea Smoke adamı tek bir alev hamlesiyle küre çevirir. Bu başarısız denemenin ardından büsbütün çılgına dönen ejderha Sea Smoke, zincirlerini kırarak ejderha taşı semalarında başıboş bir şekilde uçmaya başlar ve kendine has gizemli bir avın peşine düşer. Bu sırada Rhaenyra'nın başkentteki sinsi casusu Beyaz Solucan Mysaria, halkın açlığını yeşillere karşı kullanacak devasa bir plan hazırlar. Siyahların amblemini taşıyan onlarca küçük kayık, içleri taze yiyecek ve ekmekle dolu bir şekilde kral çıkarması sahillerine yanaşır. Aç halk, Kraliçe Rhaenyra bizi besliyor diyerek sokaklara dökülür ve saray surlarına doğru büyük bir isyan başlatır. Çıkan devasa arbedede Kraliçe Alicent ve kızı Helena öfkeli kalabalığın ortasında kalır. Muhafızlar kraliçeyi saraya kaçırırken halk krallık askerlerini linç eder. Ejderha taşı surlarında ise gerilim had safhadadır. Harrenhal'da rüyalar görmeye devam eden Daemon'ın sadakati belirsizliğini korurken Rhaenyra sahilde tek başına yeni planlar yapmaktadır. Bölümün final sahnesinde ise başıboş uçan ejderha Sea Smoke, Lord Corlys'in gayrimeşru oğlu olan ve sahilde tersanede çalışan denizci Adam'ın tam karşısına dikilir. Adam korkudan dona kalmışken ejderha ona saldırmak yerine önünde diz çökerek onu birincisi olarak seçer. Acı haberi alan Rhaenyra, Cyrex'e atlayıp sahile indiğinde soylu olmayan sıradan bir halkın ejderha sırtında gökyüzünde süzüldüğünü kendi gözleriyle görerek yeni ordusunun ilk meşalesini yakar. Sıradan bir halkın ejderha birincisi olması saraydaki soyluluk tabularını tamamen yıkmıştı. Kraliçe Rhaenyra, başkentteki casusları vasıtasıyla şehirdeki tüm Targaryen piçlerini ve melez soyları gizlice ejderha taşına davet eder. Bu çağrı üzerine açlıktan kırılan onlarca insan ejderha birincisi olma hayaliyle kaleye akın eder. Siyahların büyük oğlu Yakairys ise bu duruma şiddete karşı çıkar. Sıradan insanların ejderha sürmesi halinde kendi meşruiyetinin ve taht hakkının tamamen yok alacağını söyleyerek annesiyle sert bir kavgaya tutuşur. Ancak Rhaenyra'nın geri adım atmaya niyeti yoktur. Zira Yeşiller ordusu her geçen gün kapıya dayanmaktadır. Kalenin derinliklerindeki devasa mahzenlerde tarihin en kanlı seçimi başlar. Rhaenyra adaya toplanan melezleri Fatih'in ejderhası devasa Vermithor'un karşısına çıkartır. Ancak vahşi ejderha karşısındaki kalabalığı görür görmez çılgına döner ve etrafı alev gölüne çevirerek düzinelerce insanı oracıkta yakıp kavurur, ayaklarının altında ezer. Tam bir can pazarı yaşanırken başkentten kaçıp gelen demirci Hood dehşet içinde Vermithor'un karşısına dikilir. Kaçmak yerine ejderhanın gözlerinin içine bakarak cesurca haykırır. Bu gözü pek çıkış karşısında sakinleşen devasa Vermithor eğilerek yeni birincisini kabul eder. Aynı anlarda mahzenin kuytu köşelerinde korkuyla saklanan bir diğer melez olan Ulf ise sarayın uysal ejderhası Silverwing ile karşılaşır ve şans eseri onun birincisi olmayı başarır. Başkentte ise Vekil Kral Aemond, siyahların yeni bir ejderha birincisi bulduğunu haber alınca öfkeyle ejderhası Vhagar'a atlayıp ejderha taşına doğru tek başına baskına gider. Bölümün final sahnesinde Vhagar ile adanın surlarına yaklaşan Aemond, gökyüzünde gördüğü manzara karşısında dona kalır. Kraliçe Rhaenyra, arkasına yeni evcilleşen devasa Vermithor, Silverwing ve Sea Smoke'u alarak devasa bir ejderha ordusuyla surların üzerinde beklemektedir. Siyahların kazandığı bu muazzam hava üstünlüğünü ve gücü gören Aemond, tek başına bu orduya diş geçiremeyeceğini anlayarak arkasını döner ve Vhagar ile korku içinde başkente doğru kaçarken Rhaenyra surlarda zafer dolu alaycı bir gülümsemeyle düşmanın kaçışını izler. İkinci sezonun final bölümüne geldiğimizde siyahların kazandığı devasa ejderha üstünlüğü krallıktaki tüm dengeleri alt üst etmiştir. Vekil Kral Aemond öfkesini dindirmek adına ordusuyla siyahların müttefiki Sharp Point kalesini ejderhası Vhagar ile haritadan siler. Bu sırada Harrenhal'da rüyalar görmeye devam eden Daemon ise nihayet kalesindeki uğursuz ağacın önünde geleceğe dair o büyük vizyonu, yaklaşan ak gezenleri ve demir tahtta oturması gereken gerçek kraliçeyi görür. Bu kutsal kehanetin ardından aklı başına gelen Daemon, kaleye bizzat gelen Kraliçe Rhaenyra'nın önünde binlerce askerin gözü önünde diz çöker ve ona son nefesine kadar sadık kalacağına yemin eder. Bu sırada başkentte işlerin tamamen çığırından çıktığını gören Kraliçe Alicent, Laerys Strong'un ağır yaralı Kral Aegon'u gizlice şehirden kaçırdığını fark eder. Alicent krallığının ve çocuklarının tamamen yok olacağını anlayarak gece yarısı gizlice ejderha taşına Kraliçe Rhaenyra'nın odasına sızar. Eski dostunun karşısına dikilen Alicent, lafı hiç dolandırmadan teslim olduğunu söyler ve Rhaenyra'ya başkentin kapılarını açmayı vaat eder. Tek bir şartı vardır. O da büyük oğlu Aegon'un canının bağışlanmasıdır. Ancak Rhaenyra, demir tahtın tamamen temizlenmesi için sahte kralın kellesinin uçması gerektiğini sertçe belirtir. Alicent çaresizlik içinde bu acı bedeli kabul ederek bir oğula karşılık bir oğul kuralına sessizce boyun eğer. Bölümün final sahnesinde ise iki hanedanında topyekün savaşa hazırlandığı devasa bir askeri sevkiyat ekrana gelir. Starklar, Lannister'lar, Hightower'lar ve Velaryon donanması eş zamanlı olarak denizden ve karadan ölümcül bir harekata girişir. Yeni ejderha binicileri Hugh ve Ulf zırhlarını kuşanıp savaş pozisyonu alırken kaçırılan yaralı Kral Aegon ise karanlık bir yük arabasının içinde başkentten uzaklaşmaktadır. İki kraliçe de kendi taraflarında derin bir ölüm sessizliğine gömülmüşken ufukta yükselen devasa savaş bulutları ve ejderha çığlıkları 7 krallığı kökünden
gerçekten sarsacak olan ejderhaların dansının en kanlı aşamasına girdiğini tüm dünyaya ilan eder.